got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a... Herkese merhabalar. Türkiye'nin ilk ve tek yerinde tatil deneyimi ve gerçek fiyat gösterimi yapan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Otel ve pansiyonlara bizzat giriyorum. Odaları da olduğu gibi sizlere aktarıyorum. Plajlara girip giriş ücretlerini, hizmetleri ve gerçek şartları yerinde inceliyorum. Yemek yerlerinde ise menüleri gösteriyorum. Kısacası filtreli tanıtımlar yok. Sadece sahadaki gerçekler var. Bugün Heybeliada'dayım arkadaşlar. Yine aynı şeyi yapacağım. Geçen hafta olduğu gibi Büyükada videosu inanılmaz ilgi gördü ve ilgi görmeye de hızlı bir şekilde devam ediyor. Tatil ya da hafta sonu kaçamağı yapmadan önce, Heybeliada'ya gelmeden önce izleyeceğiniz tam kapsamlı bir vlog hazırladım sizler için. Kısacası görmeniz gereken her şeyi size göstereceğim. Oldukça ilginç ve kendini geliştirmiş plajlarla karşılaştım yine. Bakalım Heybeliada'da bugün bizi neler bekliyor. Gelin kapıdan içeri beraber girelim. Evet arkadaşlar, Heybeliada'ya geldim. Ben Kabataş'tan bindiğim için iskele yolun sonunda. Şöyle arkadan bakarsanız onun yanında hemen askeri bir bina var. Mekanların yanından ileriye doğru yürüyeceğim. Burada bazı yeni kafeler açıldı. Geçen seneden az çok karşılaştırıp izleyebilirsiniz videoyu. Önemli bir detay vereceğim. Büyükada'da geçen haftaki videonun başında şey söylemiştim. Hani direkt Kabataş'a ya da Kadıköy'e giden yolu kısaltan seferler olabilir. Onların da fiyatını bulursam alacağım demiştim. Fakat yoktu. O yüzden yer vermedim. Şimdi Heybeliada'da olabilir yine. Emin değilim. Hatırlamıyorum. Varsa o bilgiye ilerleyen dakikalarda yer vereceğim. Ufak ufak gezelim. Güzel görüntüler alayım sizin için. Sonra karşıma çıkan pansiyonlardan müsaade isteyerek çekimime devam edeceğim. Ve tabii güzel bir ada kenarından yürüyüş yolu var ve bu yürüyüş yolu üzerinde birçok plaj, restoran bulunuyor. Oldukça güzel sahiller var. Ücretli girişler tabii ama kıyı kanunu adalarda bir nebze işliyor. Duyarlı hareket ettiğiniz sürece size karışan olmuyor arkadaşlar. Bazı yerler içecek, yiyecek dışarıdan kabul ediyor. Bazıları kabul etmiyor kendi servisleri olduğu için. Ona tabii ben bir şey diyemem. Şöyle kenardan ilerliyorum. Direkt Bostancı. Saatleri burada. Şöyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ortalama 45 dakika sürüyor. Neresi gidiyor? Mavi Marmara. Mesela burada da Eminönü, Kabataş, Beşiktaş var. Sefer saatleri. Günde sadece 4 sefer var. Saatleri de şunlar. İstanbul kart sadece Bostancı seferi için geçerli. Kabataş ve Beşiktaş'a gidecekseniz buradan bilet alıyorsunuz. Yani yol uzatmanıza 2 saat yolculuk yapmanıza gerek yok. Buradan direkt gidebilirsiniz. Bugün günlerden cumartesi. Geçen haftaki gibi tabii Büyükada kalabalığı gibi bir kalabalık yok burada. Biraz daha rahat hareket edebiliyoruz. Rahatsız etmeyen bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Geçen seneki Heybeliada videomda istikametten yürümüştüm hatırlarsanız. Hatta dolmuştan inip, adabüsten inip yürümeye karar vermiştim. Bu sefer tam tersi yönde. Karşıma çıkan plajları, sahilleri ve otelleri öyle tanıtmayı düşünüyorum. Çok keyifli bir vlog olacak arkadaşlar. İnternet sitelerinde söylüyorum, dolaşmayın. İlk ve tek benim kanalım böyle bir evrim geçirdi ve projeye ağırlık verdim. Gitmeden deneyimleyin, öyle karar verin. Burada zabıta merkezini gördüğünüz zaman şurada Büyükada Prens Tur var. Burası da direkt Kartal'a gidiyor mesela. Geçebilirsiniz. Oradan metroya binip Maltepe'ye ya da Kadıköy gibi istikametlere de rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buraya böyle tezgahlar açılmış. Bu zabıtanın karşısında burada durak var. Burada adabüsler kalkıyor. Bekleyenler var zaten. Heybeliada. Burada taksi çağırmak isterseniz de. Şöyle merkeze doğru gideyim. Biraz içeride neler var neler yok onlara bir bakalım. Geçen sene de tabii yer vermiştim. Hemen çok yürümeden buraya geldiğiniz zaman bakın. Günlük. Merhaba, kolay gelsin. Ne kadar günlük ve saatlik kiralamaz? Saati 150 lira. Saat 150 mi? Evet. Büyükada'da kaç liraydı? 200 lira. 200. Evet. Günlük 700 mi 600 mi ne demişlerdi? Bizim burada da saati 150, günlükte 400. Geçen sene 300'dü zaten. Yani.
Sende sizde adayla alakalı bir durum mu bu? Bir tek benimle alakalı. Akbulut bisiklet ayrıcalığıyla birlikte. Akbulut bisiklet ayrıcalığı. İsim neydi abi? Yakup Akbulut, Akbulut bisiklet. Her zaman yardımcı olur müşteriye. Her Ya, zaman. gördünüz mü Her arkadaşlar? Biraz da böyle babacan biri Evet. ki yardımcı oluyor. Her zaman yardımcı olur. Kaç yıldır buradasın abi? 45 yıldır buradayım. Hep aynı iş mi? 20 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden de döşemeciydim. Döşemecik oldu. Tamam abi, bence güzel bir sektöre adım atmışsın. İşlerin nasıl abi? Çok şükür. İyi değil mi? İyi yani, Çok şükür. Yani benim devamlı müşterim var. Bir gelen bir daha geliyor. Bu budur yani. faturan da var burada, görüyorum. Tabii onların müşteriye ne İsteyene. Form dolduruyorsun. Onu dolduruyoruz. Adam net kroküsünü söylüyoruz. Yalnız da bisikleti verip de parayı al muhabbeti yok bende. Şu şekilde harita var. Harita üzerinde mesela İsmet İnönü Müzesi, Terki Dünya Manastır. Aynı zamanda devam ediyorsun bu şekilde. Şuradan Menderes'in Asıl Dağ'da güneşin batışı çok güzel bir yer var burada. Şurada Evet. Terki Dünya Manastır. Şuradan manzara çok güzel. Şuradan aşağı arkadaşlar çok keskin virajımız var. Sandal kahve, çay kahve ifade ettikten sonra eski bir hastane çay kahve Ayırgı Manastır manzarası edip tahminen 2 saat sürer bu. 2 saat. Yine iyi abi. O kadar çok uzun anlattın ki. Evet. Hani böyle sanki bir gün bisiklet kullanacakmış gibi. Ama ki Anlatıyorum çünkü. Anladım. Mecburen bu şekilde yani. Çünkü bilen var, bilmeyen var. Anladım. Tarihi yerlerin adayı tanıtmak açık. Bisikleti aldı gitti, işini bitirdi geldi, parayı öyle mi alıyorsun? Yani açık bırakıyoruz. Açık ya da bir kapora alıyorsun Yok, gibi. açık bırakıyoruz. Dönüşü de ne kadarsa ona göre. Yakup abi, ağzına sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür İşin rast gitsin. Allah razı olsun. Görüşürüz. yine. Eyvallah. İnşallah. Bekleriz herkese. Sağ ol. Evet, duydunuz arkadaşlar. Çok minnoş bir Yakup abiyle tanıştık. Nerede bir otel vardı burada ya. Güzel bir otel. Evet, Selanikli pansiyon. İçeri girip çekmemiştim ama dışarıdan o oteli çok beğendiğim için, tabii o zamanlar daha projem gelişmemişti. Dedi gireyim çekeyim vesaire. Aslında ben buna çökertme öğren videosuyla başladım arkadaşlar. Çok güzel bir ivme alınca dedim ki yani ben bunu neden yapmıyorum? Araştırdım, yapan da yok. Odalara girip gerçek deneyimle beraber aktaran yok. Tabii kamp alanlarına giriyoruz, plajlara giriyoruz. Bunu yapan bir sürü kanal var zaten ama YouTube'un yeni algoritmalarından biri bu. Yapay zeka destekli, kendinize has bir tarz yaratmanızı istiyor. Arkadaşlar, Selanikli pansiyon. Buraya geçen sene de yer vermiştim. İçeri girememiştim. Yine giremiyorum. Doluymuş. Küçük bir otel. Hani oda sayısı az olabilir. 4500 lira 2 kişi. 24 oda. 24 oda mı var? Abi hiç öyle görünmüyor. Arkası da var. Anladım. 4500 kahvaltı oluyor mu içinde? Yok. Olmuyor. 2 kişi ama. Bir oda 2 kişi 4500 lira. Hafta içi değişiyor mu fiyat? 3500 mi oluyor mesela? Neyse. Misal 1000 lira falan azalıyor. Oynuyor falan. Bu Haziran mı Temmuz mu mesela abi? Yani Temmuz'da değişir mi? Haziran, Temmuz, Ağustos yükseliyor bu fiyatlar. Talebe göre artıyor. Evet, yani ne kadar oynuyor yine? 1500-2000 lira civarı mı oynar? 2000, 3000. En azından Selanikli pansiyondan da fiyatı almış olalım. Yani yeni dekorasyon yapıyorsunuz. Heybeliada Büyükada'ya göre biraz daha boş tabii. Prens Adaların ikinci büyük adası. Çabamı görüyorsunuz, öyle her yere konuşup da giremiyorum. Yanına gidip işletmecinin, görevlinin ya da otel sahibinin müsaade istemek bile bir zahmet aslında. Psikolojik bir tarafı da var. Ama ben onu kırdım. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorum da yapın lütfen. Televizyondan değil ama telefondan hype özelliğini kullanabilirsiniz yorumları sola kaydırdığınızda. Bir daha kaydırın, testler veriyorum. Videonun içine yerleştiriyorum. Onları da cevaplayın lütfen. Adama kolay gelsin diyorum. Yemek yiyeceğim. Hiç kafasını kaldırıp bakmıyor bile. Ben burayı geçen sene tanıtmıştım arkadaşlar. Yine bir müsaade isteyeceğim. Odaları falan çok güzeldi ve şöyle bir manzarası var buranın. Yani deniz manzaralı bir konsept. Hani gürültüsü olmayan bir yer. Şehir merkezinden böyle bir 100 metre falan mesafede. Plajlara ve sahillere yakın. Yine minibüs duraklarının güzergahında. İstediğiniz gibi bu oteli kullanabilirsiniz. Tabii şimdi ben resepsiyonda birkaç misafir var. Onlar gitsin. Tekrar bir görüşeceğim. Müsaademi isteyeceğim. Kolay gelsin delikanlı. Ne kadar midye? 25. Hepsi aynı mı? Satıyor mu? Ya bugün kötü ya. Kötü mü? Ama sanki biraz böyle yanlış bir yere tezgah açmışsın sen ya. Böyle kalabalığa girseydin ya, polis mi geliyor? Ne yapıyoruz ha? Normalde sahilde satıyoruz. Şu an güneş ya. Güneş, gölgeye geçti. Anladım. Keşke orada gölgeye geçsen ya. Şuraya bir tane kağıt koy. Üstüne ne yaz biliyor musun? Yaz sıcaklığının serinliğini alan midye. Psikolojik baskı. Gelip yerler. Çok ciddiyim bak. Derler böyle bir yiyelim bakalım, hararetimiz gider belki derler. Tavsiyem ama dene bak. Emre Bey'le karşılaştım. Geçen seneki Büyükada videomu izlemiş. Sağ olsun tanıdı beni. Buraya gelmiştim geçen seneki Heybeliada videomda. Tekrar yardımcı olacaklar. Bir oda gösterecekler bana. Hazırlıyorlar. Fiyat bilgisi de alırız bu arada.
Sizde farklı farklı odalar var bildiğim kadarıyla. Hem deniz manzaralı. Deniz manzaralı restoranda da olur. Bahçe açıldı mı? Geçen sene kapalıydı. Orada böyle bir restoran vardı. Ha, aşçı mısınız? Aşçılar baş tacı. Evet, şöyle arkadaşlar bakın, resepsiyondan şöyle hemen yanında bir tane odayı gösteriyor bize. Burası denize bakan oda. Tek odalı bir yer. Dolapları var. Şöyle tertemiz bir banyo var burada. Bakın oralara tabii ben her zaman söylüyorum, ayak basmıyorum. Çünkü tertemiz her yer. Çok da güzel kokuyor burası. Bakın arkadaşlar, buradan hemen şöyle denize manzarası olan bir oda burası. Yerler çok güzel. Böyle açık renk olması buraya böyle farklı bir hava katmış ve burayı geniş göstermiş. Terliğinize kadar, havlunuza kadar her şeyi sağlıyorlar. Şurada muhtemelen bir mini dolap vardır. Evet. İstediğiniz eşyayı da buraya koyabilirsiniz. Klima ile yine ısıtılan, soğutulan bir yer. Neydi sizin? Davut. Davut Bey, Özgür ben de memnun oldum. Tamam, burada üst kat da var arkadaşlar. Şu bahçe açıldıysa orayı çekmek istedim. Müsait. Burası da açılacak, bakın burada böyle bir konsept de var. Kahvaltı yeri burası. Burayı açacaklar, bakın masaları falan yaptırmışlar. Böyle ahşap. Az kalmış, gayet zaten tertip düzenli görünüyor yine ya. Bakın ne güzel taze eşyalar var orada. Kamera sistemi var, güvenlik sistemi var. Burası ferah bir otel. Ben geçen sene de çok beğenmiştim. Üst katta bir oda göstermişti arkadaş. Mesela bu az önce gösterdiğim odanın, şu odanın fiyatı ne kadar Davut Bey? Bu hafta içi 4.000 lira, hafta sonu 5.000 lira. 2 kişi, deniz manzaralı kahvaltı. Kişi başı ne kadar fark eder kahvaltılı? 500 bin lira falan. O civarda. En fazla 1000 lira fark eder diyorsunuz. Biraz kaliteli kahvaltı sunacağız. Açık büfe mi sunacaksınız? Oda kahvaltı mı? Şöyle değil. Oraya masaları kuracağız mesela. Güzel böyle dolduracağız masayı. Aldıkları zaman da istedikleri gibi gelip kahvaltı Direkt yapabilir. hazır olacak yani orada. Kişiye göre tabii. Anladım. Güzelmiş. Hangi saatte istiyorlar mesela? Bir saat vereceğiz. Sabah 9'da 11 arası kahvaltı servisi değil. İsteyene hemen masayı donatacaksınız. Serpme kahvaltı gibi. Çok güzel, harika. Arkadaşlar, Limani Otel. Bakın. Buradan bilgilere ulaşabilirsiniz. Davut Bey'i de bulun, yardımcı olsun. Ben hep buradayım. Çok teşekkürler. Devam ettikten sonra burada İSKİ'yi göreceksiniz. Yol ikiye ayrılıyor ama siz soldan, İSKİ sağda kalacak şekilde devam edin. Şu güzelim mesire alanına, park alanına, piknik alanlarına, plajlara doğru gidelim. Elbette karşımıza yine oteller çıkacak. Fiyatları alacağım. Bilmedim. Ne vereceğim 150 lira? Perili Köşk var ama kapalı. Peri kalmamış. Emekliye ayrılmışlar herhalde. İlk durağımız Değirmenburnu Tabiat Parkı. Burası güzel ve girişler de oldukça ucuzdu geçen sene. Fiyat bilgisi falan alalım. Arkadaşlar, Değirmen plajına gidelim. Mangal ve semaver hizmetleri verilen piknik ünitelerimiz ileridedir. Normalde biliyorsunuz her yerde ateş yakılmıyor ama burası ada kontrol altında. Denetim sık, gölgelik alan çok. Hemen denize bakan sağ taraf, sol tarafı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Orası orman. Kuru ağaçların altında burada çok durmayın yazın. Akyaka Orman Kampı'nda da o yüzden böyle budamalar oldu. Videoda yer vermiştim. Muhakkak izleyin Akyaka Orman Kampı videomu. Çok iyi bir tanıtım oldu. Tüm detaylara yer verdim. Yine oteller her bütçeye uygun bir video çıkardım. Hemen bu sağ tarafta bakın denize nazır. Oldukça bank sayısı ve çardak sayısı, kamelya sayısı fazla. Burayı kullanabilirsiniz. Burada böyle çok açıklık yok. Muhakkak bir görevlinin olduğu yerden giriş yapın. Sıkıntı yaşamayın. Görevliye muhakkak ulaşın. Öyle giriş yapın. Burada içeri gireceğim. Şöyle kısaca bir yer vereceğim. Manzarasını da göstermek istiyorum size. Giriş ücretleri 15 lira. Değil mi? Hala eski fiyat değil bu. Özür dilerim ya. Müsait. Değil mi? Özgür Uçaklı. Memnun oldum. Çok mutlu oluyorum böyle karşılaşınca. Girişler ne kadar yüksek kardeşim? 75 yetişkin, öğrenci indirimi 37,5. 37,5 öğrenci, 75 tam arkadaşlar. Bu gün boyu yani istediği gibi burada takılabiliyorsunuz. Sabah 9, akşam 7 olduğunu söyledi. Bu bölgede mangal ve ateş ve semaver yok. Kullanılmıyor. Buna izin vermiyorlar. Malum orman yangınlarımız var. Biraz daha hassas ve dikkatli olmamız lazım. Bu konuda
ciddi önlemler almışlar ve güvenlik ağı sıkı. Yani ileriden oradan buradan kafanıza göre içeri giriş yapmaya çalışmayın. Görevliyi muhakkak bulun arkadaşlar. Tuvaletler de var hali hazırda. Çok küçük bir meblağ kullanım ücreti koymuşlar. Manzaranın güzelliğine bakın. Bence en güzel yeri kapmış ablam. İleriye doğru bu gidiyor arkadaşlar. Böyle Değirmenburnu plajına kadar ve buradan Heybeliada girişine kadar devam eden bir milli park burası. Çok teşekkür ederim. İşin rast gitsin. Memnun oldum. Değirmenburnu plajına doğru şöyle milli parkın kenarından gidiyor. Bazı alanları dar, bazı alanları geniş. Oldukça gölge sayısı fazla. Arkadaşlar bakın ben bu Değirmenburnu restorantına geçen sene de yer vermiştim. Plajın hemen üstünde, plajdan çıkıp acıktığınız zaman burada gelip vakit geçirebilirsiniz. Geçen seneki fiyatlarla karşılaştırın. Kolay gelsin. Kahvaltımız var. Bu kişi başı mı? Evet. Per person. Böyle içeriklerini buraya koymuşlar. Patates kızartması, omlet vesaire. Çorba 250 lira. Balık çorbası 450 lira ve ana yemekler, salatalar. Göstereyim mezeleri de size. Burada istediğiniz mezeyi görüp alabilirsiniz. Güzel bir yer burası. Dolmaları vesairesi. Çalışmalar. Görüşürüz. Hemen restoranı geçtikten sonra şurada küçük bir büfe göreceksiniz. İçeri girebileceğiz. Müsaademizi istersek verirlerse gireceğiz tabii. Hemen şurada plajla ilgili bazı detaylar var. Onu da göstereyim size. Bu arada arkadaşlar burası ikinci piknik alanı. Yani burada bu plaj girişindeki piknik alanında mangal, ateş, piknik kullanabiliyorsunuz. Mangal yakabiliyorsunuz. Biraz daha böyle gölgelik alanı az, ağaçlık alanı az ama biraz daha içerilerde ağaçlık alanlar var. Yani orman yanma riski azaldığı için burada buna izin vermişler. Yiyecek içecekle giriş serbest. Geçen seneye göre biraz daha böyle teferruatlı hale getirmişler. Tüm günler aynı. 500 lira. Şezlong var, şemsiye, duş, büfe, müzik yayını diyor. Can kurtaran ilk yardım. Hemen buradan müsaademizi isteyip giriş yapacağız. Fiyatı da bu. Aile plajıymış. Yani burada aile plajı kadın erkek eşitliğini gözeterek içeri alım yapıyorlar muhtemelen. Yine farklı detaylar var. Tabiat Parkı ile ilgili 8 ve 9 arası burada. Bu saatler dışında kesinlikle hiçbir şey yapamıyorsunuz. Masaların üzerine de mangal ve semaver koymayın diyor. Şunlara da bakın. Kömür, çay, büyük mangal, küçük mangal hizmeti de kömürle beraber veriyor. 600 lira, 1 kiloyu da 400 liraya veriyor. 2 kilo almak daha mantıklı. Ne olur ne olmaz. Normalde plaj 500 fakat şu an 7'de kapanıyormuş plaj bu arada. Biraz geç bir saat olduğu için kişi başı 400 aldılar. Ne güzel, iyi bir şey bu. Arkadaşlar hemen büfenin arkasında burada ücretli tuvaletler var. Tanıdılar beni. Ada beni tanıyor artık işletmeler. Direkt görür görmez tabii diyorlar. Buyurun geçebilirsiniz. Çok da güzel karşılıyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Nazik davranışlarından ötürü. Mangal, ateş yasak ama yükselen dumanları yine de görmüyorsunuz. Çünkü hava çok sıcak ve gerçekten insanlar biraz daha duyarlı davranıyor diyebilirim. Yakmıyorlar. Yani tüpüyle falan geliyor muhtemelen. Burası duman kokmuyor. Yani gerek yok. İlla yani mangalda, kömürde tamam lezzetli oluyor, keyifli oluyor ama bazen de böyle hassasiyetler göstermek lazım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve bu kapıdan içeri girip şöyle şimdi aşağı inelim. Heyecanlandınız değil mi? Ben heyecanlandım. Evet, bir tane drone yakaladım. Evet arkadaşlar basamakları inin. Yani engelli vatandaşlar için, misafirler için de yapmışlar rampa. Burada böyle merdivenler var. El salla. Aferin. Şu an arkadaşlar denizi temizliyorlar. Malum sezon açılıyor. Yosunları temizliyorlar. Oldukça temiz bir yer burası. Hani etrafta çöp görmüyorum. Burada soyunma kabinleri var. Can kurtaran saati 6'da bitiyor. Burada böyle güzel duş alanları var. Manzaraya karşı duşunuzu alabilirsiniz. Güneş güzel bir tepelikte. Evet şurada hemen biten şöyle çok geniş olmayan dar bir yapısı var kumsalı. Şöyle ilerleyelim. Şezlong sayısı da oldukça fazla. Hemen. Evet, aile plajı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani yüksek bir gürültü yok, ses yok. İnsanlar rahat, suyun içinde topunu oynayan insanlar var. Şu platformlarda güneşleniyorlar. Evet su biraz yosunlu ama temizleniyor. Adalarda bu normaldir yani bunu bilen bilir. Yosunlardan rahatsız olmayın. Burası kumluk bir alan.
Yani güzel. Burada hareket etmesi biraz daha kolay. Ne yaptın? Gel. Şuradaki uca doğru gidiyorum. Orası biraz daha izole bir alan. Güzel. Canlı. Şezlong sayısı biraz fazla. Birbirine çok yakın. O biraz hani kalabalıkta biraz rahatsız edebilir. Ama hani bu platform üzerinde değil de daha kumluk bir alan kullanmak isterseniz hemen burayı tercih edebilirsiniz. Tabii sıcakta ayakkabı giymenizi öneririm. Temiz bir yer. Rüzgarın uçuşturduğu yine bazı çöpler var. Burada dubalarla ayırmışlar. Şu görüntüyü alayım sizin için. Bakın. Büfeyi kullanabilirsiniz. Ayrıyetten soyunma kabinleri de var. Buraya gelince aklıma şu geldi. Geçen sene burayla ilgili şöyle bir cümle kullanmıştım. Böyle 90'larda, 80'lerde biz küçükken böyle tam böyle plajların, bu gibi işletmelerin yavaş yavaş açıldığı dönemler. Böyle bir iki tane tek tük. Örnek veriyorum, Sarıyer'deki Altın Kum şu an kadınlar girebiliyor sadece. Bunun en güzel örneklerinden biriydi. Giderdik Sarıyer'e. Böyle bir havası var bana. Hani bir eskiyi hatırlatan bir havası var. Bu da hoşuma gidiyor. Ben böyle plajları seviyorum. Şöyle bir fiş veriyorlar. Ücretinizi ödedikten sonra plaj girişi yazılı. Bu olmadan plaja giremiyorsunuz. Müsaade eder misiniz? Evet, Değirmenburnu plajına yavaş yavaş veda edelim. İsim neydi? Benim Ramazan, eşimin Özgür. Memnun oldum. Çocuğunuzun ismi ne? Yade. Yade ne demek? Yade hatıra. Ha, ne güzel. Ya evet, Yade. Doğru. Biz dün buraya gelirken sizi izledik. Geçen seneki Heybeliada videosunu. Heybeli'yi izlemedik. Biz adaları izledik. Dün Evet. az önce ben de eşime söyledim de böyle böyle dedim, eşim dedim, yani böyle böyle az önce ben dedim tanıyorum Özgür Bey'i. O da bana aynı şekilde söyledi. Onun sayesinde geldik dedim. Ve çok da memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Geçen Ya, haftaki çok Büyük sağ ol. Adayı izlediniz mi? Eşimle Onu da çektim. izledik, evet. O bayağı güzel oldu. Eşinizle birlikte izledik, evet. Bu hafta da kaçırmak istemedik ya. Heybeliada'ya geleyim çekeyim. Ya abi işinde çok iyisin. Eyvallah. Ya çok sağ olun. Ya Çok yardımcı oluyorsun. sağ olun. Empati yapmaya çalışıyorum. Nasıl faydam Evet. dokunursa. Beğendiğim yeri çekiyorum. Beğenmediğim yeri. Fikir. Biraz da İşinde otelleri iyisin serpiştirdim içine şimdi. Evet, gördük. Onları Evet. da, butik otelleri de gördük. Olsun, Ya vallahi evet. ben buraya gelmeden önce sizden çok şey aldım, destek aldım yani. Ya çok teşekkürler. İnanılmaz ya. iyi oldu buraya gelirken Çok de. mutlu. Size iyi tatiller. Eyvallah. İşiniz rast Çok gitsin. teşekkür ederim. Görüşmek Size üzere. de. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Genellikle aldığım yorum bu. Kurguların çok güzel. Emek verince gerçekten karşılığını alıyorsunuz. Faydamız dokunuyorsa ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Siz işletmecisiniz sanırım. Evet. En sevdiğim Heybeliada plajlarından biri. Teşekkürler. Çok yani güzel retro bir havası var. Evet. Aile işletmesi. İsim neydi? Cemil Bey. Cemil Bey bulun arkadaşlar. Yardımcı olsunlar. Teşekkürler. İşiniz rast gitsin. Sağ olun. Şu öndeki arkadaş tanıyor olabilirim ya. Bilmiyorum ama. Benim Kadıköy'den ve Taksim'den metal camiasından bir arkadaşım. Sevdiğim böyle güzel, güler yüzlü bir insandır kendisi. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir zoom yapayım. Geçen sene Heybeliada videosunu izleyenler bilir. Yani bu sene buraya yer vermemek olmaz. Biraz daha buralar şimdi hareketleniyor. Otel ve pansiyonları da göreceğiz yine. Şöyle girişe doğru yaklaştık. Biliyorsunuz arkadaşlar, Heybeliada'da geçen sene aquapark olduğunu öğrendim. Burası aynı zamanda Sadık Bey plajı olarak da geçiyor. Cevahir Aquapark. Bakalım. Geçen sefer birkaç gün öncesinden bir bağlantı kurup izin istemiştim. Şöyle bir giriş yapabilirsek. Burada çünkü sıkı bir güvenlik ağı var. Fiyat bilgisi rica edeceğim sizden. Fiyat normalde kişi başı 1200 lira. 1200. Hafta içi hafta sonu değişiyor mu? Değişmiyor. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş arası da yarım ücret oluyor. Kartta veya nakitte zaten fiyat değişmiyor. Aynı. Hafta içi hafta sonu da aynı. Aynı. Fiyata hem aquapark dahil. Aquapark hem yetişkin aquaparkımız var hem çocuk aquaparkımız var. 1200 liraya aquapark dahil mi? Çok iyi. Büyükada'daki fiyatlarla aynı ama burada bir aquapark avantajı var o zaman. Evet. Hem plajda burası Evet. aile plajı oluyor genelde. Yoğunluğa baz alaraktan erkek
gruplarında genelde alabiliyoruz. Yani kadın erkek eşitliğine dikkat ederek Aynen, içeriye aynen. misafir alıyorsunuz. Şezlong şemsiye zaten fiyata dahil. Süper. Ayrıca kitli dolap hizmetimiz var. O ekstra ücretlidir Yok, o. o da ücretsiz. Öyle mi? Bir de hem Bostancı hem Heybeliada tekne seferlerimiz mevcut. Heybeliada iskeleden buraya kalkıp getiriyor. Plaj Yani ücretsiz shuttle hizmetiniz var. Aynen. Harika. Bostancı'dan da sabah saat 10.30. 10.30'da kalkan bir tekne seferimiz mevcut. Misafirler 10.30'da Bostancı iskelesinden tekneye biniyor. Plajımıza getiriliyor. Dönüşte de 6.30 sadece gelen misafirlerimizi Bostancı'ya aynı şekilde geri götürüyor. Yani günde 2 sefer. Bir geliyor bir gidiyor. Aynen. Tamam, anladım. Yani burada misafirlerin kafası rahat bir şekilde eğlenmesini Tabii ki. sağlıyorsunuz. Yani- Çocuk olduğu için bir de. Ne soracağım? İçeride zaten restoran hizmetiniz, Aynen, kafe hizmetiniz. Masterchef'ten çıkma. Öyle mi? İsim? Batuhan. Soy ismi? Tabii. Batuhan Öner. Ayrıca bu arada aile plajı olduğu için alkol satış kesinlikle yasak. İçeriye yiyecek içecek sokulmuyor. Çok teşekkür ederim. Harika anlattınız. İsim neydi? Mina. Mina Hanım'ı bulun arkadaşlar. Teşekkürler Mina Hanım. Görüşürüz. Taha kardeşim yardımcı olacak bize şimdi. 5 senedir burada çalışan deneyimli bir personel kendisi. Hemen dediler sana eşlik etsin. Burası 5 seneden uzun süredir var sanırım. Evet, akvalı bir plajdı. Evet. Yine tesisimiz çok güzel. Elimizden geldiği kadar müşterilere ilgi vermeye çalışıyoruz. Yemeklerimiz güzel, tesisimiz bakımlı. Aquapark'a doğru da yürüyeceğiz. Şurada ben menü fiyatlarını göstereyim arkadaşlar size. Bütün menü bu değil mi? Evet, bir öne bir arkası da bu. İşte burada ana yemekler vesaire. Şöyle fiyatlara bir bakalım. Et döner. Aslında evet, yani şefe göre fiyatlar dışarıya göre uygun. Gerçekten yemek fiyatlarımız çok uygun. Siz de burada yiyor musunuz? Bakın arkadaş, şef de bu Batuhan Öner. Masterchef. Şöyle beraber bir sahile Tabii. gezelim. Seni de çok Evet. böyle sıcağı sürüklemek istemiyorum. Burası kumsal bir alan. Misafir de varmış, şimdi çok kamerayla göstermek istemiyorum. Genellikle aileleri sanırım bu bölgeye Evet. topluyorlar değil mi? Bu tarafa. Restoranımızın sol tarafı aile bölümü olmak üzere, sağ tarafı da karma bölümü olmak üzere hizmet ediyoruz. Çok güzel. Diğer alana da geçeceğiz. Orada biraz işte kadın erkek eşitliğine dikkat ederek içeri alımlar yapıyorlarmış. Farklı bölgeye alıyorlar orada bir kalabalıklaşma olursa. Bakın iskeleye doğru gidiyor. İleride zaten bu dubalarla ayırmışsınız. Evet. Herhangi bir yosun ve deniz anası girmesini engelleyen bir sistem var mı o Tabii suyun ki altında? filelerimiz var, bizim Evet. denizcilerimiz var. Her zaman temizlik, sabah akşam temizlik ve filelerimiz mümkün olduğu kadar dışarıdan pisliği engelliyor. Çok güzel. Bak bu detay güzel arkadaşlar. Böyle olan plajları tercih edebilirsiniz. Harika da bir manzarası var. Kalabalık tatlı bir seviyede. Rahatsız eden bir kalabalık yok. Sürekli personel var. Temizliyorlar içeriği. Hani biraz daha konforlu bir alan sunuyorlar. Oldukça şezlong sayısı da fazla. Kaç kapasitesi belli mi buranın ya? Belli. Bir kapasite falan 1.600. 1600 kişi. Evet. Bayağı fazla. Hiç full olduğu oluyor mu? Doluyor mu? Tabii ki. Oluyor değil mi yazın? Sezonlar açıldığında olur zaten. Evet. Şöyle bir buradan bir fotoğraf alacağım ben arkadaşlar. Evet, bar hizmeti var ama alkol yok tabii. Burada güzel soğuk içecekleri, kahveleri falan bulabilirsiniz. Hani çocukların, yetişkinlerin böyle biraz daha yeşil, evet yeşil üzerinde vakit geçirebileceği alanlar yapmışlar. Bunlar hepsi fotoğraf için. Adamımızın sembolü. Ayna da koymuşlar buraya. Dışarıdan gelen misafirler oldu da evinde terliğini unuttu, havlusunu unuttu, mayosunu unuttu. Buradan istediği alışverişi yapabiliyor. Evet. Güzel ya. Yani şey böyle bir tatil, ne derler ona? Tatil köyü havası veriyor değil mi? Tabii ki. Bakın arkadaşlar, yani kıyı derinleşmiyor hemen. Kumluk bir yapısı var. Rahat Evet, bir şekilde. Evet. Hiç yosun, taş her zaman temizleniyor, öyle bir sıkıntımız yok. Burası da şey, biraz daha hani erkek yoğunluğunun Karma bölüm, evet. evet, karma bölüm. Biraz daha hani ailenin dışındaki çiftler, gruplar bu alanı tercih edebiliyorlar. Şöyle göstereyim. Yine burada ahşap platformlarla desteklemişler ki suya maruz kalmasın insanlar, rahat hareket edebilsin. Oldukça bir de gölgelik alanlı şezlonglar bunlar. Güzel yapmışlar. Şöyle zaten şurada sınır arkadaşlar bakın. Yukarıda üst setlerimiz de var. Evet, o zaman Aquapark'a doğru gidelim mi? Tabii ilk çocuk kakasından başlayalım Tamam. isterseniz. Arkadaşlar burada çocuklar için ayrılmış Aquapark bölümü var. Yetişkinlerin yeri biraz daha ileride. 0-7 yaş için burası. Evet. Gördüğünüz gibi güvenliğimiz burada duruyor. Can kurtaranımız burada duruyor. Evet. Çok ilgili. Burada şey var, kilitli Kabinler dolaplar var. var, kabinler var. Evet. Tamam. Şurası lavabolar. Nereden gel? Buraya çekmeyeyim, girmeyeyim, insanlar rahatsız olmasın. Burada havuz kuralları var. Şöyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Anam. Burası da birimiz.
Güzel vallahi, bir serinlemedim değil ya. Evet, burada ilk yardım ünitesi var, revir. Hani olur da yaralanma olursa yardımcı oluyorlar. Bu çok güzel bir detay. Burası da yetişkinler için. Terlikleri burada bırakmak zorundalar mı yoksa terlikler... Terlikleri bu mazgaldan sonrasını almıyoruz çünkü hijyen için. Anladım. Sadece görevlilerde var. Ya da çocuklar mı ayakkabı? Yok, sadece görevliler var. Aynen. Onlarda terlik var. Bakın burada kaç tane şey var dedim. 12 tane falan var. Yetişkinlerin eğlence alanı. Şuradan gidelim. En eğlenceli hangisi Taha kardeşim? Roket, yamaç, kobra. Roket. Yamaç, kobra. Hangileri oluyor? Bana bir göster. Roket şu yukarıdaki Kalın kırmızı olan. Ha, Evet. şu geniş olan. Evet, kapaklı. Ondan direkt aşağı iniyorsunuz. Süper. Burada yamaç var. Dik bir yamaçımız U şeklinde. Yeşil olan Burada mı? da evet. Tamam. Burada beyaz sarı olan. Ha evet, beyaz Burada sarı. da kobramız var. Kobra var. Evet, oradan biri kaydı şu an. Evet. Sular zaten temiz. Sular tabii ki temiz. Her akşam temiz yapılıyor her sabah. Hijyene dikkat ediyoruz. Güzel, buraya gelip değerlendirebilirsiniz. 1200 liranın içinde bu aquapark dahil. Bakın Asaf Bey, içerideki tesis çok güzel. Beğenmiştim bayağı. Böyle bir tatil köyü havasında olan bir yer yine burası. İçinde büfesi var, alışveriş yeri var. Plajın hemen solunda böyle bir küçük dinlenme bölgeleri var. Buranın güzel bir tarafı kademe kademe çimlik alçak terasların olması. Biraz daha sakinliği arayanlar için böyle bölgelendirmeler yapmışlar. Plaj kalabalık değil. Çok gürültü gelmiyor. İzin alabilirsek gireceğim. Kolay gelsin. Dışarıdan yemek getirebiliyor mu insanlar? Peki, tamam. İsim neydi? Asaf plajı. Sizin isminiz? Kenan. Kenan Bey. Geçen sene Heybeli adı tanıtımı yaparken buraya da yer verdim. Yine izninizi isteyeceğim. İçeride bir tanıtım yapıp çıkayım, size de yer vereyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, hemen kolay oldu bu sefer. Sağ olsun Kenan abimiz tatlış bir adam. Bize yardımcı oldu. Normalde şuradan hemen bağlanabilirim ama burada bir manzara göstermek istiyorum size. Tabii kapatmadılarsa. Burası erkekler plajına giden istikamet. Sanırım bu tarafta da kadınlar plajına giden istikamet var ama kadın erkek karışık şu an arkadaşlar. Yani böyle bir ayrım yok. Burada lavabolar var ve şuradan manzarayı almak istiyorum. Şurası kadınlar tuvaletiymiş. Hemen arkamız oraya verelim. Bakın. Deniz güzel burada. Ön taraflar biraz bulanık. O kumun yapısından dolayı kir yok. Harika. Harika. Şuradan bir fotoğraf alacağım. Arkadaşlar bakın, şimdi şuradan yavaş yavaş aşağı inmek istiyorum. Burada böyle küçük salıncaklar yapmışlar. Manzaraya karşı oturun diye. Burada hemen gözleme tezgahı da açmışlar. Döner var, dürüm. İşte burada bir sürü yemek bulabilirsiniz Asaf Bey plajında. Size şuradan menü fiyatlarını göstereyim. Evet. Geçen sene uygundu. Bakın 550 lira tabii kahvaltı tabağı diyor. Aperatifler. Evet, şurada Maraş dondurması. Önceden burada tezgahı vardı sanırım. İleride miydi o ya? Evet, burada hani short, böyle havlu gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yer vardı. Ama o biraz daha ileride o ya. Burası değil. Dondurma fiyatı almıştık çünkü. Kolay gelsin. Ne kadar dondurmanın topu? 100 liraymış arkadaşlar, duyun. Şuradan ineceğiz birazdan. Gelelim. Evet, burada bir eğlence düzenlemişler. Şu an eğlence var burada. Asaf Bey hatırası. Merhaba. Müsaade ederseniz. Yok, rica ederim. Bir şeyler yapıyorlar. Şu an ben çadırlar görüyorum. Burada çadırlı konaklama var mıydı hatırlamıyorum. Onu da bir sorarız. Güzel bir yer değil mi? İstediğiniz her yerde oturun. Her yer plaja açılıyor. Güneşlik alanlar. Burada mescitler varmış. Buradan yavaş yavaş inelim. Burası DJ kabini. Burada bazı ürünler falan var. Gözlük de satıyorlar. Yani mekanlar İstanbul'daki mekanlarla aynı. Burada ızgara tavuk var.
Tost çeşitleri, ayvalık tostu, köfte porsiyon vesaire, sosisli. Burada ayran var mesela. Oldukça iyi bir işletme. Tatil köyü havası var. Afiyet olsun, kolay gelsin. Evet, sahile adımımızı atalım. Olabildiğince kamerayı sarsmadan çok güzel, sağlıklı görüntüler almaya çalışıyorum. Şezlong sayısı oldukça fazla. Bakın şöyle bir kıyı şerit var burada. Şöyle. Evet, deniz biraz bulanık. Güzel ama pis değil. Yani temiz bir su var. Yine böyle platformlar yapmışlar. Can kurtaran ünitesi var ileride. Yazın biraz daha şezlong sayısı artabiliyor burada. Daha böyle dip dibe olabiliyor ama rahatsız edici bir hani durum teşkil etmiyor bu. Zaten yukarıya doğru bakarsanız şöyle çok güzel manzarası olan bir yer var burada. Denize rahat girmeniz için ahşap platforma merdivenler koymuşlar. Rahat rahat isterseniz buradan atlayın, zıplayın. Soyunma kabinleri. İleriye yeni bir plaj daha hazırlanıyor. Oldukça uzun bir iskelesi de var. Şezlonglar falan her şeyi hazırlamışlar. Ama kapalı. Daha yani içeride kimse yok. Eğlenceler de düzenliyorlar burada. Tercih edebileceğiniz bir plaj arkadaşlar. İsminizi rica edebilir miyim? Sena ben. Sena Hanım, at kafaları firarda ile ilgili bilgi verebilir misiniz biraz? Merhabalar. Ben bizim ekibin Gençlik ve Stil Bakanıyım. Yönetim ekibinde olan herkesin bir bakanlık ismi var. Komik isimler koyuyoruz genel olarak. Şu şekilde At Kafaları Firar'da 3 arkadaşın bir araya gelip oluşturduğu bir gezi, aynı zamanda eğlence, sanat atölyelerinin olduğu bir kulüp. Sosyal olarak gelişmek adına biraz çünkü sıkıcı bir yerlerde yaşadığımız için Çok iyi anlıyorum sizi. İyi bir şey yapıyorsunuz, vesile oluyorsunuz. yapıyoruz. Evet, sanat atölyeleri yapıyoruz. Evet. Eğlenceli böyle partiler düzenliyoruz. Kamplarımız oluyor, tatillerimiz oluyor vesaire. O şekilde ilerliyor. Ücretler ne durumda? Peki yani insanların ödeyebileceği seviyede mi? Nasıl ayarlıyorsunuz onları? Şöyle dışarıda içebileceğiniz 2 kahve fiyatı kadar diyebilirim. Anladım. Gayet o zaman uygun. Evet, makul. Bayağı uygun yani. Bir yemek parası yani. Tam olarak öyle. Evet. Nerede yediğinizde daha uygun yollu bir yerde yemişsiniz gibi. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür Memnun ederim. oldum. Ben de çok memnun oldum. Önem vermişler ve eğlence dozajını arttırıp tabii seviyeli bir şekilde plajı daha da keyifli hale getirmişler. İsim neydi senin? Ali. Ali kardeşim ne dedi arkadaşlar? Abi dedi sıcaklık tanıtım yapıyorum, perişan olmuşsundur. Gel sana 2 top dondurma ısmarlayayım dedi. Ben de hemen limon ve vanilyalı sütlüyü kapış kapış yaptım. Şu mavi ne? İtalyan kremalı, bu kakaolu. Yok. İtalyan karamel, kavun, çilek, vanilya, çikolata, limon. Daha ne olsun, yeter ya. Fazla da abartıya gerek yok. Çok büyük yapma ama dostum. Ben öyle çok şeker hani yemiyorum, tüketmiyorum. Limon da ver ama onu öyle o kadar büyük verme. Ama bir şey söyleyeceğim ha. Afiyet olsun. Çok güzel. Limon tadı falan iyi yani. Orijinal. Çadırlar buraya konmuş. Yeter zaten, akşamdan akşama gireceksin. Ne olacak? Arkadaşlar buranın fiyatını almadık ya. Kenan abi hemen bizi içeri alınca koşa koşa girdik. Şimdi çıkarken de fiyatımızı alalım. Yürüyüşümüze devam, daha bitmedi arkadaşlar, neler neler. Kolay gelsin. Fiyat rica edeceğim ben. Hafta sonları ve resmi tatillerde fiyatımız 1000 lira. Hafta içi günlerinde 850 lira. Pazartesi de halk günümüz. Pazartesi günde halk günümüz 750 lira. Plajımız kumlu plaj. Dışarıdan yiyecek içecek getirebilirsiniz. Hiçbir şekilde çanta araması yapmıyoruz. Dışarıdan sadece alkol getirmemenizi rica ediyoruz. Dilerseniz dışarıdan etinizi getirebilirsiniz. Burada yanlış bir şekilde 550 TL karşılığında manganızı yanlış bir şekilde olduğunuz yere getirin. Saat konusunda da bir sıkıntımız yok. Geceye kadar açık plajımız. Öyle mi? Evet. Harika. Gece 12'ye kadar mı? Konaklama yok çünkü. Yani konaklama şimdilik yok. Çadır gelecek herhalde. Çadırınızı getirirseniz konaklayabilirsiniz. Ha, öyle mi? Evet. Var mı bir fiyat belli mi şu an peki? Evet. Peki hanımefendi, bu çadır fiyatı mı? Yani örnek veriyorum, bir çadırda 2 kişi 1000 liraya mı konaklayacak, yoksa kişi başı mı istiyorsunuz bu fiyatı? Ekstra 1000 lira. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
yalnız gelen kadınlar, 2 grup gelen kadınlar. Evet. Ama grup gelen kadın bu ortada da aile yerinden faydalanabiliyor. Ama erkekler tabii faydalanamıyor. O biraz dengelemek lazım onu. Çıktık arkadaşlar yukarı doğru. Şu yokuşu biraz koşalım. Afiyet olsun. Siz yediniz mi beyefendi? Evet, dinlendim biraz. Mamaları yiyorlar. Orada senin mamaları yiyorlar. Ama yiyorlar işte. He? Ne demek yemiyorlar? Gördüm yiyorlardı. He? Evet. Biliyorum paylaşımcı birisin ama. Evet, arada mamana falan dikkat et yani. Bak, sahip çık bak. He? Bak, gördün değil mi? Ya ama sen iyi bir kedişkosun. Çünkü paylaşımcısın. Doğru mu? Şurada bir çökme olmuş. K harfi var bakın. Orada kalabalık bölge yazıyor aslında. Oradan başladım sola doğru. Cevahir Aka Heybeliada'dan buraya kadar yürüdüm. Yürümeye de devam ediyorum şu an. Sadece yolu yarılamışım. Terki Dünya Manastırı arkadaşlar. İleride, fakat şöyle çok da güzel manzarası olan bir yerde orası aslında ama restore ediyorlar. Karşısı göründü. Şu güzelliğe bakın. Heybeliada'nın ismi aslında böyle uzaktan bakıldığında 2 tane böyle heybetli görünen tepeden alıyor ismini arkadaşlar. Yani Rum, Ermeni ve Türk kültürlerinin iç içe yaşadığı bölgelerden, adalardan biri Türkiye'de, Anadolu topraklarında. Çok güzel arkadaşlar, bakın ya. Çok iyi. Bir dahakine dolu geleceğim. Oturuna gel bir de dolu gel. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz. Abi çok tatlıydı ya. Bugün böyle güzel, sevimli Hulusi Kentmen tadında amcalar ve dedelerle karşılaşıyorum. Güzelliğe bakın ya. Evet, şuradaki plajlara, otellere doğru gidelim. Şuraya koyayım ben bunu. Sen burada süt iç. Gölgeye koyayım da taze taze kalsın, tamam? Teknelerin olduğu plaja doğru, sahile doğru geldim. Şurada çok güzel deniz kenarında bir kafe vardı. Ama aman çekme dedi, çok tehlikeli dedi. Neden dedi? Çok talep oluyormuş, patlıyormuş, zaten 8 masam var dedi. Eyvallah abi, işin rast gitsin, ne güzel dedim, bu güzel bir haber dedim. Evet, yol boyunca yürürken karşıma çıkan yerlerden birisi. Burası halka açık bir yer arkadaşlar muhtemelen. Ha, şurada yan tarafta bir yer var. Orayı yeşillendirmişler zemini. Ama burası halka açık olan yer. İşte tabii en kullanışsız yer zaten burası da, halka açık olan yer. Burayı ben geçen sene görmemiştim. İleride bir işletme daha var ve denizi buranın pırıl pırıl. Konumu güzel arkadaşlar. Böyle tepelik, yeşillik bir yere vermiş kendisini. Bakar mısınız? Tekneler sanırım buraya yanaşıyor daha çok. Çünkü denizi de güzel. Ve biraz daha sakin, gürültüsü olmayan bir yer. Evet, burada bakın bir işletme var. İşletmenin adını soralım. Yeni açılmış olabilir. Hani kişi sayısı az. Hemen denize güzel olduğu için tercih etmişler. Kolay gelsin kral. İsmi ne buranın? Evet, Çam Limanı abi. Çam Limanı. Yeni mi açıldı? Burası mı abi? Heh. Geçen sene görmedim de o yüzden soruyorum. Geçen sene ben yoktum büyük ihtimalle abi. Yok, burayı hatırlamıyorum ya, onu dedim. Geçen sene de vardı. Vardı. Burası bir 10 senedir var zaten. Ne kadar girişler? Şenzong, Şemsi hepsi beraber 300 abi. Güzel, bak sen de ucuz. Evet. Hafta içi hafta sonu. Hiç fark etmiyor abi. Süper. Zaten şu görürken iskelede abi
Yıkılmış ya. Onu Evet. bugün tamir edeceğiz. Şey, Ha, pazar yapılacak. Evet, hepsini Süper tamir abi. edeceğiz. Kumluk bir alan değil. Hafif çakıllık ama rahatsız edici kayalık Kum yok. abi. Kum mu bu taraf? Evet, suya girdiğin gibi kum abi. Harika. Güzel. Zaten Buranın... şey yapacağız abi. Şu diplere de kum dökeceğiz abi. Tamam. Şu anda istedik de daha gelmedi. Tamam. Ya zaten şu anda daha tadilat aşamasında. Tabii İnsanlar belli. mağdur olmasın diye yine İyi şey yaptın. yapıyoruz. Bu Açıyoruz. soyunma kabinlerin burada. Evet, soyunma kabinleri, tuvaletler. Ha, tuvaletler Evet, burada. hemen yanında duşakabinlerimiz falan var. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor. Tabii, tabii. Burası bir derlenip toplandığı zaman arkadaşlar burası çok güzel olur. Fiyat da uygunmuş. Hep Haziran Temmuz böyle mi olacak? Abi hep böyleyiz. Çok güzel ya. İyi. Erkek kadın eşitliğine dikkat ederek mi alıyorsunuz? Adam mağdur etmek istemiyoruz ama şu şekilde yapıyoruz. Genelde Bir ayrım. aileleri bu tarafa alıyoruz. Bayanları da bu tarafa alıyoruz. Erkekleri biraz daha bu tarafa Bu alıyoruz. tarafa alıyorsunuz. Tamam, Evet, iyi olmasın yapıyorsunuz. diye. Aileler biraz daha orada rahat Aynen etsin abi. diye. Çok iyi düşün. Feribotla yatla alıyoruz. Ondan sonra da geliyorlar. Akşam belli Götürüyorsun. bir saati var abi. Belli bir saatten sonra Evet. isterlerse biz götürürüz. İsterlerse kendileri de geri gidebiliyorlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi yanlış anlama. İstersen yayınlamam. Ben ne istersen onu. Kıyı kanunu var ya mesela. Adam sandalyesini aldı. Abi dedi ben şu kenarda rahat rahat oturmak Oturabilir istiyorum. abi. Zaten Oturabilir değil mi? bakarsanız şuradaki arkadaşlar oturuyor. Heh. Sabahtan burada çiftler vardı. Çiftler oturuyor. Oturdu. Değil mi? Yani Herhangi ama bir problem şezlong olmuyor. isterse ücreti tabii. Abi, Neticede aynen. hizmet Çünkü veriyorsun. Şu şekilde bir şey söyleyeyim abi. Heh. Buranın hem dikkat edersen suyu, hidroforu, her şeyini biz karşılıyoruz. Ondan sonra içecek falan getiriyoruz. Bunları biz karşılıyoruz. Evet. Sürekli denizi temizliyoruz. Evet. Günde hiç yoksa ortalama 25-30 defa sadece deniz temizliyoruz. Arkadaşı bulun. Çok teşekkür ederim. Güzel işlerin olsun. Teşekkür Eyvallah. Müthiş bir yer buldum. Çok güzel. Vallahi gelin aklı başında olan insan gelir Heybeliada'ya, yemin ediyorum şurada nişan ve kına yapsa 10 numara ya. 4 duvara kapanacağınıza 10 numara yapmış adamlar. Kolay gelsin. Şurada çocuk parkı da var. Şöyle bir platform yapmışlar buraya. İçeride menüsü de vardır. Kasaba gibi geçiyor. Şurada yukarıda oturma yerleri yapmışlar. Parasını alabilir miyim? Vereyim gel. Ama çok kazanırsan video sayesinde ben isterim komisyon. Abi yemin ederim tanıtım yapabilirsin. Şaka yapıyorum. Ben ücretsiz tanıtım yapıyorum YouTube. Heybeliada'ya tanıtıyorum. Birkaç otele, pansiyona da plajlara yer veriyorum. Görünce çok beğendim. Buraya da bir yer vereyim dedim. Hadi gel gidelim beraber. Sen bana anlat. Bakın tuvaletler falan. Ama tabii müşterilere o para geçersiz herhalde, tuvalet parası. Hamak falan da var arkadaşlar. Bakın gölgelik alanlar. Çocuğunuzla gelirseniz burada ne güzel park bölmesi de yapmışlar. Şuradan çıkalım. Oo ama var ya güzel. Tabii sen biraz yazın buraları derleyip toplayacaksın herhalde. Ağaçlara biz şu an karışamıyoruz. Bana bağlı olduğu için. Onlar gelip alacak. Çok güzel. Burada oturma alanları oldukça geniş. Gölgelik bir alan yaratmışsınız burada. Tabii ki. Süper. Hemen yat manzaraları var. Onları da çekelim. Onları az önce çektim ama buradan o manzarayı bir alalım. Çok güzel arkadaşlar. Bakın burada vakit geçirebilirsiniz. Ben aşağıda şimdi senin menü fiyatını da isteyeceğim. Onları da bir çekeceğim. Tamam mı? Senin isim ne? Demhat. Demhat. Özgür ben de. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Kışın açık mı bura? Orada bir şömine Ya aslında sezon sonuna doğru böyle havalar soğumaya başlayınca yakıyoruz. iyi yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel burası. Ben olsam yemeği yer şurada bir saat kestiririm. Evet evet. Biz zaten onu kiralıyoruz size. Heh. Kömürüyle. Burası neresi ya? Girmek tehlikeli ve yasaktır. Burası terk edilmiş. İçeride dolaşan insanlar var. Burada bir kafe var arkadaşlar bakın. Çok güzel manzaraya karşı. Kolay gelsin. Bir ismi var mı buranın? İsmi var mı? Palmiye. Palmiye. Çok teşekkür ederim. Harikaymış ya. Arkadaşlar bakın manzaraya. Şöyle koltuklar. WC'si falan da var. Vav 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 çok güzel. Arkasına takılsam mı acaba ya? Koş 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 koş. Beni de al, beni de al kaptan. Oh, en güzel manzarayı da sen kapmışsın. Aşağıda bandolu yemekli manzaraya karşı eğlence var. Askerler de nöbet tutuyor. Sayın bezmenler, kapıyı açar mısınız? Sayın bezmenler, içeridesiniz, görüyorum sizi.
Kapıyı açar mısınız? Birkaç sorum olacak size. Manzaraya karşı. Oh. Karşıda da Büyükada arkadaşlar. Büyükada tarafına geçtik Heybeliada'da. İnsan yürüyünce, yoruldukça daha da yürümek istiyor. Daha da böyle, çünkü teri atıyorsunuz, toksinleri atıyorsunuz. Gerçekten bir arınma gibi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Yorulmanız keyifli bir yorgunluğa dönüşüyor. Size de şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Özellikle bel kasları güçsüz olanlar için çok yavaş yürüyüşler yapmayın. Bu bel kaslarınıza iyi gelmez. Tam aksine ters tepebilir. Çok hızlı da ters tepebilir. Ama orta tempo yürüyün ki bel kaslarınız devreye girer. Böyle bir dipnot vereyim size. Aslında bu Prenset Pansiyonu'na gireyim. Bir izin alalım, müsaade isteyelim. Kolay gelsin. Senin gelmen lazım. Şu an bugün cumartesi bütün odalarımız dolu. Ne güzel, tamam. Güzel, işin rast gitsin. Teşekkür ederim. Fiyat bilgisi ver o zaman. Hafta sonu 3500 lira şehir manzaralı oda, deniz manzaralı oda 4500 lira. Bir de teras katımız var. O da deluxe oda 5500 lira hafta sonu ücretlerimiz. Hafta içi şehir manzaralı oda 2500, deniz manzaralı oda 3000 lira, teras katımız 4500 lira. Harika, kahvaltı dahil. Pansiyon genelinde kahvaltı mevcut değil maalesef. Sadece konaklama hizmeti veriyoruz. Minimum 2 kişi konaklayabiliyor mu? Bu fiyat 2 kişi fiyatı ya da 3 kişi fiyatı mı? 2 kişi fiyatı. Tamam, ekstra yatak Ekstra olunca 1000 lira ekstra fark ediyor. Fark ediyor. Bu da 3 kişilik oluyor. Bu Haziran fiyatı mı, Temmuz fiyatı mı? Haziran-Temmuz fiyatı aynı. Değişmeyecek. Hafta sonu hafta içi sadece biraz değişiyor sanırım. O da yoğunluktan dolayı. Kendinize ait bir plaj yönlendirdiğiniz bir yerler var mı? Arka tarafta Barbayın restoran var, Marco Paşa var. Ada Evet. restoran var. Evet. Bunlar hep arkadaşlarımız bizim referans üzerimize gittiğimizde de fiyatta yardımcı oluyorlar. Artı bir de Ada Beach. Sizi böyle diğer otellerden ayıran bir özellik var mı? Gördüğüm kadarıyla merkezin tam içindesiniz. Bu iyi bir şey. Yerimiz sahilde, odalarımız 5 tanesi sıfır denizi görüyor. Çok teşekkürler. İsim neydi? Emin ben. Emin kardeşimi bulun arkadaşlar. Bakın Prenses Pansiyon. Prenset Pansiyon. Arkadaşlar şimdi Muniz sokak lezzetlerindeyim. Google işletmelerde binlerce yorumu olan ve 4.8 puanı olan bir yer. Daha önce bir kere gelmiştim buraya ve oldukça beğenmiştim. Şöyle göstereyim size. Fiyatları kontrol edebilirsiniz. Yani dışarıya göre standart. Yani her yerde artık fiyatlar böyle. Artık az mı, fiyatlar yüksek mi, değil mi siz yorum yaparsınız ama tavsiye ettiğim bir yer. Hizmet almayacağım. Şimdi soracağım. Geleli biraz zaman geçti üstünden. Meşhur olan daha çok hangi ürün tercih ediliyorsa onu soracağım ve onu sipariş vereceğim. Muniz daha çok seviliyor. Nerede? Hamburger olan mı? Evet. Trüflü mayonezi kendi mi yapıyor, hazır mı? Önemli olan o benim için. Trüf mantarından. Evet, mayonez oluyor. Tamam, trüflü normal mantar gelip kendi mi yapıyor şef? Yoksa hazır... Biz yaptırıyoruz. Ha, tamam, anladım. Köftemiz de var, porsiyon olarak çok doyurucudur isterseniz. Ben biraz lezzeti yapacağım. Bir de sizi tanıtacağım için hani en çok ne tercih ediliyorsa onu yemek istiyorum aslında. Daha çok burgerlerimiz ve Hamburgerler. köftesi daha çok gidiyor. Süper. Tamam, bu köfteleri kendiniz yapıyorsunuz. Hazır değil. Yani eti oranı falan iyi yani. Tamam, ben hamburger değil de patates var mı orada? Ha, varmış. Onda patates, pilav, salata ve... Ev köftesi yani anlı köftesi mi oluyor bu? Evet. Hani... Tamam, ben ondan alayım. Tamam. Ben normalde dışarıda kolay köfte yemem arkadaşlar. Gelen tabak beni çok mutlu etti. Gösteriyorum. Patatesi bol, yeşilliği güzel, farklı sebzeler var, havuç var, portakal da koymuş. Ben portakalı salatalarda kullanırım su olarak ya da kabuksuz dilimleyerek. Roka ile morulla gerçekten çok yakışıyor. Bunu beğendim. Köftenin tadına da bakacağım. Evet, ev patatesi gibi duruyor. Zaten dokusundan anlayabilirsiniz. Et olduğu çok belli çünkü buradan yarılmalar yapmış arkadaşlar. Hani kıyma bu, bakın. Önce pilavını tatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu basmati pirinci. Normalde sporcular son zamanlarda çok tercih ediyor ama ben tadını çok beğenmiyorum ama bu pirinci kullanmaları tabii en azından bir tık özeni gösterir. Güzel de yapmış. Çok yağlı değil. Bu pilavın lif oranı, pirincin lif oranı biraz daha yüksektir. Daha normal pirince göre biraz daha sağlıklı olduğu söylenir. Beğendim. Patates tadacağım. Normal patates arkadaşlar. Ev patatesi yapılmış. Köftenin tadına bakıyorum. Direkt atacağım ağzıma.
Reçete bu. Neden? Tuz oranı çok dengeli. Zaten reçete ise çok tuzlu yapılmaz. Şefler çok tuzlu yapmaz. Gerekirse siz ilave edersiniz. Ya da çok dengeli yaparlar. Marulun tadına bakacağım. Farklı bir sos var üstünde. Zeytinyağı kullanmış. Biraz da böyle portakal gezdirmişler üstünde. Limona, sirkeye boğmamışlar. Sulanmasın, pirince, köfteye, patatese bulaşmasın. Çok güzel, beğendim. Burada muhtemelen 150-160 gram bir köfte var. Çok açım arkadaşlar, kahvaltı yapmadım. Sana da vereyim, gel. Hemen al. Yani tabağın içinde biraz köfte kaybolmuş. Yapacağım tek gözlem bu olur. Evet, yani bu ücrete biraz köftenin ön planda olmasını beklerim. Neticede kediler de var. İstanbul'a bazı yüksek binaların tepelerine güneş vurmuş. Çok güzel bir ışık var şu an. Akşam saati meyhaneler dolmaya başlamış. Güzel. Bakın bütün meyhaneler dolu. Kolay gelsin. Yaklaşık 15 kilometre yürüdüm arkadaşlar. Saat kaç tahmin edin? 9'a çeyrek var. Türkiye'nin ilk ve tek yerinde tatil deneyimi sunan kanalımdan bugün bu kadar arkadaşlar. Heybeliada'daydık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz takip ve beğenileri unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.